Bugün Hollanda'da hava 30 derece. Hollanda'da plajlar halka ait. Hollanda'da ücretsiz güneş kremleri. Bayağı iyi. Şimdi gördüğümüz polislere sorduk. Kamerada olmak istemediler. Evet. Ve biz de Den Haag şehrine geldik. Sahile gitmek için motora bineceğiz çünkü tramvaylar çok kalabalık. Gri bir şekilde geçen koca bir kışın ardından güneşi gören bütün Hollandalıların modu, keyfi inanılmaz değişiyor. Bunu olabildiğince gözlemleyip size aktarmaya çalışacağız. İnsanların ne kadar neşeli olabildiğini, güneş sayesinde hayatlarının nasıl değiştiğini birlikte izleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, sahile gideceğimiz araç bu. Kasklarımızı takıyoruz. takacağız. Ondan sonra bir yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuğumuz olacak. Evet, böyle bisikletliler için bile trafik ışıkları var. Şurada gördüğünüz üzere. Şu an bize kırmızı yanıyor. Burası Den Haag Sentral istasyonu. Trenle aslında buraya gelecektik ama biz burada şu gördüğünüz tramvayların hepsi tıka basa dolu olduğu için motorla gitmeyi tercih ettik. Çünkü şu an Hollanda'nın diğer şehirlerinden bu sahile gelen insanlar olacak. Şu gördüğünüz trafik, sahile giden trafik. Almanya plakası bile var burada. Almanya'dan bile bu sahile geldikleri çok oluyor insanların hava güzel olduğunda. Scheveningen'in en önemli, en güzel yeri Kurhaus ve o da tam karşımızda. Burası çok eski bir yapı. Burada The Beatles falan konser verdi zamanında. Yani içerisi de tam bir müze. Yarım saatte geldik buraya. Geleceğimiz noktaya. Kaskları teslim ettin mi diyor. Evet. Kilitlendi. Yarım saatin bize maliyeti 12 euro hemen hemen. Evet. Ve gördüğünüz üzere bunların hepsi sahile motor kiralayıp gelen insanlar. Sonra burada bıraktık. Alan olursa alır, artık bizden gitti. Evet, bu insanlar buraya bisikletle gelmiş. Bundan sonra da bul bisikletini bulabiliyorsan. Evet, burada fok balıkları varmış. Yok artık. 30 metre mesafe koyun diyor fok balığı görürseniz. Herkes kendini sahile atmış. Yaşlısı, çoluğu, çocuğu, genci. Herkes güneşin, güzel havanın tadını çıkarıyor. Giren denize giriyor, girmeyen sahilde ya da sahil kenarlarındaki bu kafelerde. Keyfine bakıyor, güzel bir hafta sonu geçiriyor. Yani çok güzel bir atmosfer var. Hiç kimse kimseye bir şey demiyor. Herkes kendi halinde. Herkes en iyi şekilde gününü değerlendirmeye çalışıyor. Hollanda'da plajlar halka ait. Az önce gösterdiğimiz kafelerin, restoranların hiçbiri sahilin dibine kadar gelip de şezlong atalım, burayı kiralayalım, bundan para alalım gibi bir şey diyemez. Gördüğünüz gibi sahilin bu tarafı, denize yakın tarafı tamamıyla halka ait. İnsanlar burada yatıyorlar, havlularını atıyorlar, güneşleniyorlar, denize girip çıkıyorlar. Ama o mekanlar sahilin bu tarafına gelemiyorlar. Onlar öteki taraftalar. Hemen sahilin
başladığı yerdeler. Oralara masalarını atmışlar. Yemek isteyen, oturmak isteyen oraya gidiyor. Onların önünde şezlonglar da var ama denizin dibine kadar gelemiyorlar. Yani olması gereken. Burada gördüğünüz üzere bungee jumping yapıyorlar ve onun hemen yanında zip line yapıyorlar. Bu kablodan aşağı doğru şu Kurhaus'un oraya kadar gidiyorlar. Zamanında yapmıştık. Çok pahalıydı. Bir daha yapmayacağız ve çok yüksek. Gördüğünüz gibi insanlar 30 derece havada daha Mayıs ayında olmamıza rağmen denize giriyorlar. Bunun sebebi de Hollanda'da hava gerçekten hep kapalı. Yazın bile yağmur yağıyor. O yüzden böyle günler bulmak gerçekten çok nadir. Ve işte yaşlısından çocuğuna herkes bugünün böyle tadını çıkarıyor. Biz de aynı şekilde. Bu arada bu deniz resmen gri ve şu an gördüğünüz üzere denizin rengi koyu kahverengi. Hani böyle bir denizde yüzmek gerçekten çok çaresizce yapılan bir hareket. Başka seçenekleri olmadığı için mecbur. Ama yani bizim Akdeniz'imizin, Ege'mizin o güzel, Adalar Denizi pardon. Onların o güzel sahilleri, denizleri yani Yarışamaz bile. ya bu asla kıyaslanabilecek bir deniz değil. Buraya gelirken Alman plakaları gördük, Belçika plakaları gördük. Yani insanlar her yerden buraya koşa koşa geliyorlar havanın sıcak olduğunu duyduklarında. Hollanda'da 365 günde yani bir senede ortalama 70 ila 90 arasında güneşli gün görülüyor. Şimdi güneşli gün diyoruz ama yine de sıcaklıkların o kadar sıcak olduğunu zannetmeyin. Yani güneş görünüyor ama hava 20 derecelerin üzerine çok nadir çıkıyor Hollanda'da, yazın dahil. Bugün hava sıcaklığının 30 derecelere ulaştığı çok nadir günlerden birindeyiz. Ve Hollanda'daki plajlardaki son durum. Ne satıyor? Dondurma mı? Dondurmacı. Aa. So, what are you doing today? Just hanging around at the beach And and you have a- going for some, I don't know, how's it called, some treasure hunt. Wow. Have you found anything yet? Not something important, just screws, a nail, and that's it. And you did it before? He did it before, yeah, somewhere before. Yes, at the playground. Playground. On, In on my where? town. On the playground. Yeah, Yes. local Oh, playground. Yeah. That's great. And what's the most valuable thing that you ever found? On kids' toys, I guess. So nothing really valuable. Oh, but that's fun, like father-son activity. Yeah, exactly. Yeah, that's the That most sounds valuable lovely. thing. Yeah. Exactly. Sure. Well, thanks a lot, Yeah, you're welcome. and enjoy your day. Thank you too. Bye. Bye bye. Sahilin farklı bir noktasına yürüyoruz. Surf barın oraya gidiyoruz. Orası Heart Beach. Bu sahilin en uzağında kalıyor. Hello. İnsanlar gördüğünüz gibi çok neşeli. Çünkü güneş gördüler. Thank you. Sahilin ortasında böyle acil durumlar için ufak konteynerlardan üstler inşa etmişler. Burada acil bir durumda hemen müdahale ediyorlar. Yani bir boğulma vakası olabilir, bir sahilde sağlıkla alakalı bir insanın yaşadığı bir problem olabilir. Hemen buradan müdahale ediyorlar.
Hollanda'da ücretsiz güneş kremleri böyle sahilde de veriyorlar ki insanlar güneşten korunabilsin, ultraviyole ışınlardan korunabilsin. Ama tabii içeriğinde ne olduğunu çok bilmiyoruz. Ama aldık ziyan etmeyi. Evet, şimdi Heart Beach diye bir surf kafesine geldik. Bu sahilin en uzak köşesinde. Böyle sap boardları kiralayıp ayakkabıları aynı şekilde ve bu ayağa bağlama şeylerini aynı şekilde şu tulumları kiralayıp 2-3 saatlik ya da saatlik 20 euro olmak şeklinde gezebiliyorsunuz denizde. Şimdi burada böyle pizza yapıyorlar. Burada bar, restoran gibi bir yere geldik. Burada küvet var, insanlar eşyalarını yıkıyor. Evet, şimdi arkadaşlarımızla bir şeyler atıştırdıktan sonra sahilin bu daha kalabalık, daha barların olduğu, restoranların olduğu tarafına gidiyoruz. Hava biraz soğudu aslında. O bunaltıcı sıcak gitti. Hava şu an Saat 7'ye 18. geliyor. Hava saat 7'ye geliyor, evet. 4 kere söyledim. Ben de sen söyleyeceksin diye bekliyorum. Sessizlik oldu, devam edeyim dedim ama. Neyse. Şimdi ne diyecektim ya? Hava hava Saat bunlar. 7'ye geliyor. Ve biz Tamam. bunu her çekmeye çalıştığımızda gerçekten 7 olacak artık biraz. Evet, şimdi arkadaşlarımızla bir şeyler atıştırdıktan sonra sahilin daha kalabalık tarafına geçiyoruz. Bir şeyler içtik, güzel muhabbet ettik. Şimdi daha kalabalık yerlere, müziğin de olduğu yerlere bakmak istedik. Havadaki bu bunaltıcı sıcak gitti. Çünkü Saat 7'ye geliyor. evet, bunu birkaç kere pratikledik de. Evet, Hollanda'da hava güneşli olduğunda o kadar çok olay oluyor ki polisler artık insanların gözünü korkutmak için böyle atla geziyorlar sahilde. Evet, şimdi Hollanda'nın en meşhur balık yerlerine geldik. Balık yerlerinden birisine geldik. Buranın adı Simonis ve şu an Den Haag sahilde olduğumuz için en güzel balıkları yiyeceğimizden eminim. Kibling alacağız ama burada gördüğünüz üzere türlü türlü sandviçler var. Burada aynı şekilde haring de yapıyorlar. Haring dediğimiz şey çiğ balık, üstüne biraz soğan koyuyorlar ve şu ağızdan direkt bırakıyorlar. Biz onu almayacağız ve şimdi kibling yiyoruz. Şu an kiblingimizi aldık. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, şimdi kiblingimizi aldık. Aslında kızartılmış bir balık. Hollanda'nın ünlü yemeklerinden biri. Sosumuza bandık, tadına bakalım. Bayağı iyi. Şimdi gördüğümüz polislere sorduk. Kamerada olmak istemediler. O yüzden sonrasında anlatıyoruz. Ve dedik neden bu kadar çok polis var etrafta? Neden her yerde polis arabası, atlı polisler vesaire var? Onlar da dedi ki bir eylem ya da protesto olmaması için insanlar sarhoş olduktan sonra hele ki bu güneşli günlerde her yerden insanlar geldiği için zapt etmek için sapıtıyorlar insanlar. Sapıttıklarında tabii ki onları zapt etmek için bir de göz korkutmak için her yerdeler. Onu engellemek istiyorlar. Böyle tatlı bir konuşma gerçekleştirdik. Şimdi eve gidiyoruz. Motora bineceğiz. Hollanda'nın güneşli bir gününü anlattığımız videomuzun artık sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Hollanda kuzeyde yer aldığı için
Yaz aylarında güneş saat 9.30 gibi batıyor. Şu an saat 8.30 ve hala aydınlık gördüğünüz gibi. Biz artık günümüzü noktalıyoruz. Şimdi motora gideceğiz. Oradan 2 aktarmamız var. Uzun bir yolumuz var. Artık eve gitmeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada Hollanda'da ne tarz içerikler izlemek isterseniz bize de yorumlarda belirtirseniz biz de elimizden geldiğince size aktarmaya çalışalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.